Merhabalar Deri Üniversitesi sakinleri. Hepiniz hoş geldiniz. Bu bölüm tabii ki de PR'ına kandık. Suicide Squad. İntihar Timi olarak Türkçe'ye çevrildi. Belki halen daha izlemeyenleriniz vardır. Ama genel anlamda filmin görseli ve oyuncuları, müzikleriyle çok büyük bir pazarlamayla öne sürülmüştü Suicide Squad. İntihar Timi diyeceğim. Ne kadar zor söyleniyor Türkçeden İngilizceye söylendiğinde. İntihar Timi. Bayağı bir pazarlanmıştı. Ve maalesef ki bence benim kişisel görüşüm pazarlamayla bize verilen film arasında çok büyük bir fark vardı. Artı olarak bu pazarlama sürecinden biraz bahsetmek istiyorum bu videoda. Ve bize bize neyi vaat ettiler ama biz neyi bulduk temalı bir video olacak. İlk olarak uyguladıkları pazarlama yıldız cast. Yani yıldızlarla dolu bir cast görüyoruz ve onları pazarlama stratejisi haline getirdiler tabii ki de. Çünkü arkadaşlar casting pazarlanabilir bir varlıktır. Warner Bros. Filmde olmayacak kadar çok yıldızı PR malzemesi haline getirdi. Cast şöyle: Margot Robbie Harley Quinn'di, Will Smith Deathshot'tı ve Joker'de Jared Leto'ydu. Hatırlamak bile istemediğimiz o Joker. Oyuncular sayesinde karakter driving marketing uygulandı. Yani karakterlerin baz alındığı marketing. Çünkü yıldız cast. Anlayacağınız fragmanlar karakterleri vurguladı, hikayeyi değil. Bu taktik hikaye ne anlatıyor olursa olsun izleyicide bu karakteri görmek için gidip izlemeliyim etkisi yarattı. 2. Görsel ve tonal pazarlama. Hatırlayacağınız üzere buraya da koyacağım. Suicide Squad görsel renkleri daha neon renkler, daha insanın dikkatini çekecek renkler, grafiti estetiği, sizin gibi bizim gibi fandomu tetikleyen görsel unsurlar içeriyordu. Bunlar tabii ki brand identity dediğimiz şeyi oluşturdu. Film daha çok bir tür hissi verdi. Kendine özel bir türü varmış gibi. Ve fragmanlar neredeyse hiçbiri hikayeyi tam anlamında anlatmadı. Sadece maksimum hype verdi. Pazarlamada hikaye yerine karakterler ve renkler pazarlamayı seçmişler. Yani pazarlamayı seçmişler. Üçüncüsü öncesinden gelen sosyal medya bombardımanı. Fragmanlar yayınlandıktan sonra YouTube'da milyonlarca izlenme aldı. Comic-Con'da özel gösterimler yapıldı. Billboardlar, sosyal platformlarda konuşmalar, bunlar hype'ı sürdürdü aslında. Sürdürülebilir, yani film izleyene kadar sürdürülebilir hale getirdi. Film sadece bir trailer gibi değil, karizmatik bir ürünmüş gibi bir algı yarattı izleyicide, konuşanlarda. Şimdi pazarlama gücü ve versus filmin gerçek gücü arasındaki farklılıkları konuşalım istiyorum. Bu PR'ına kandıktaki asıl amacım filmlere kötü demek değil aslında. Tartışılabilir filmler ve aslında o filmlerin üstüne çıkmış pazarlamalar ve aslında pazarladıkları şeyle film arasında büyük bir uçurum olan projeleri konuşmak istiyorum açıkçası. Yani pazarladıkları şeyle film birbirinden ayrı olduğu için aslında izleyicide bu kadar hayal kırıklığı yaratıyor bence çoğu film ve dizi. Şimdi ilk olarak eleştiri ve ticari başarı arasındaki farka gelelim. Ticari başarısı yüksek bir film. Box Office'te 750 milyon dolarlık bir kar elde etti bu film. Bu kadar kar elde etmesine rağmen eleştiriler tam tersi yönünde daha fazlaydı. Yani kritik puanları çok düşüktü Suicide Squad'ın. Story coherence dediğimiz hikaye bütünürlüğü tartışılabilir ve aslında çok da vaat ettiği kadar iyi değildi. Ve aslında asıl konu bence pazarlamada karakterler öne sürülmüştü ya. Filmde de hikaye aslında çok bir önem arz etmiyordu izleyicinin beklentisinde. Karakterlerin derinlikleri aslında burada filmin iyi kötü eleştiri dengesini bozan şey oldu. Çünkü filmin pazarlamasında kullanılan en büyük unsur karakterlerdi. Ve karakterler de biraz yüzeysel kaldı açıkçası. Ve bu yüzden aslında izleyicide bir hayal kırıklığına sebebiyet verdi. İşte burada aslında pazarlamanın gücünü görüyoruz. İzlenme miktarı ve anlatı kalitesi arasındaki fark aslında bize pazarlamanın gücünü gösteriyor. Aynı zamanda film ve pazarlamanın ayrıştığı nokta da bu nokta. Fragman versus ürün, yani misleading, narrative misleading. Pazarlama stratejisine baktığımızda genel bir film için
En önemli şeylerden biri teaserlarda en çekici sahnelerin, en izleyiciyi gerçekten sinemaya götürecek sahnelerin fragmanda kullanılması. Bunlar önemli şeyler. Suicide Squad'daki fragmanlarda Joker fazla abartılı gösterildi. Joker'in sahne sayısı gerçekten çok azdı. Harley Quinn ana star olarak konumlandı. Aslında biraz nakış gibi cool tagline'lar vardı. Daha böyle gerçekten filmin konusuyla, karakterlerle bir algı yaratmak aslında hedeflenmişti. Karakterlerle ilgili bir bilgi, herhangi bir bize verebilecekleri bir done yoktu bu line'larda. Hikayeyi anlatmadı. Daha çok anlatı niyetini gizleyerek bir pazarlama stratejisi yürüttüler. Ve bunun adı aslında priming'tir pazarlamada. İzleyicinin ne bekleyeceğini programlama denilir buna. Sonuçta da film maalesef aslında vaat ettiği atmosferi sunamadı izleyiciye. Biraz da pazarlama terimleriyle bu konuyu ele alalım. Brand positioning dediğimiz şeye gelelim. Zaten film ve dizi pazarlama nedir? Videomda görebilirsiniz. Şu kelimenin ve bu tip terimlerin anlamlarını o videoda anlatıyorum. O videodan sonra bu videoları açarsanız sizin için daha faydalı olur diye düşünüyorum. Yani marka konumlandırması. Warner Bros. Suicide Squad'ı cool anti-hero filmi olarak konumlandırmıştı. Atik eğlence altında. Elektrikli karakterler. Yani çekimi yüksek karakterler. Bu gibi kelimelerle çok daha güçlü bir pozisyona koydu Suicide Squad'ı Warner Bros. Pozisyonlama dediğimiz şey, bu brand positioning, ürünü kategorize eder aslında. Ama maalesef bu kategorize ettikleri film, pazarlama ekibi tarafından, filmin kendisinde yoktu. İşte burada kopukluk başlıyor. İkincisi expectation management dediğimiz şey, yani izleyicinin beklentisini yönetmek. Burada klasik bütün bir video boyunca gördüğümüz beklentiyi yanlış kurmak var. Pazarlama çok şey vaat etti. Çok daha derinlikli bir karakterler sana vaat etti. Film neredeyse bu vaatlerin çoğunu tutturamadı maalesef. Beklentiyi yükselttikçe sen tatminsizliği de yükseltmiş oldun. 3 fragman strateji, yani teaserlar ve fragmanların kullanımı. Fragmanları şöyle çalıştırdılar. Comic Con'da bir yayınladılar. Major online release yaptılar. Yani hani bugün çıkacak deyip bütün sosyal medyada yayınladılar. Viral trendleme yaptılar. Yani virallerle trendler oluşturmaya çalıştılar. Viraller ve trendler oluşturmaya çalıştılar izleyici tarafından. Ve Queen Bohemian Rhapsody kafasında bir müzik kullanımı gördük. Ve bu sayede de aslında ikonikleşmeye çalıştılar fragmanda. Tüketici tepkisi aslında bir PR başarısıdır. Ama film ürün memnuniyeti dediğimizde maalesef eleştiri başarısını görüyoruz. Yani eleştirilerle dolu bir film ortaya çıkıyor. Yani aslında sonuç olarak biz şuraya geliyoruz. Blockbuster filmler bir algı satıyorlar size. Şurada bunun aslında PR'ına kandık bölümlerinin çoğunda filmin iyiliğinden ve kötülüğünden çok filmin size paketlenişini ve yani şöyle düşünün, bir hediye paketi düşünün. O hediye paketinin dışına baktığınızda o hediye paketinin gördüğünüz şeyle hediye paketini açtığınız şey arasındaki farkları konuşuyoruz PR'ına kandık filmlerinde. Çünkü hem filmlerini hem dizilerini bahsetmek istiyorum aslında bu konuda. Çünkü çok önemli bir konu. Gerilla pazarlama dediğimiz şeyi çok fazla Hollywood blockbuster filmlerinde görebiliyorsunuz. Gerilla pazarlamayı bunda da kullanmışlar ama ben bu filmin PR anlamında başarılı bir film olduğunu düşünmeyenlerdenim. Çoğunun aksine. Çünkü evet konuşulmayı çok sağladı. Evet o dönem satışlarıyla, izlenmeleriyle para kazandırdı. Ama bu bir evren yaratmaya yetmedi ve bu filmlerin devamını getirmeye yetmedi. Çünkü PR çok fazlaydı. Gerilla pazarlama dediğimiz şey. Pazarlama gerçekten çok fazlaydı. Her taraftan bir pazarlama ve insanların dikkatini çekme çabası görüyorduk. Ama bu sürdürülebilir değildi. Sürdürülebilir olmadığı zaman film sadece anlık bir kazanç sağlar. Ve sonrasında senin onu sürdürülebilir bir kazanç haline getirememene sebebiyet verir. Bu yüzden de pazarlama içerikle çok alakasızdı. Bence zaten DC'nin en büyük problemi pazarlama sorunu. Çünkü hem kendini yanlış konumlandırıyor, hem yaptığı ürünleri yanlış konumlandırıyor. Bazı filmler haricinde konuşuyorum. Benim çok sevdiğim DC filmleri var. Bunlardan biri Joker, bir tanesi en sevdiğim V for Vendetta, The Dark Knight. Bu gibi filmlerin hepsi gerçekten çok güzel, dark atmosferini harika sinemaya taşıyan filmler. Ama diğer filmlerinde
Biraz daha Marvel'a benzeme çabası ve aynı zamanda hikayeyle pazarladığı ürün, yani pazarladığı ürünle pazarlama stratejileri arasındaki kopukluk yüzünden aslında bu kadar hayal kırıklığına sebebiyet verdi. Hayal kırıklığı aslında bizde beklentiden sonra gelir. O beklentiyi oluşturma süreci de aslında pazarlama sürecidir. Pazarlama süreci ne kadar kötü olursa izleyici de o kadar yanlış bir beklenti oluştururlar. Bu yüzden de hayal kırıklığı ortaya çıkar. Suicide Squad bunların en iyi vakalarından biri bence. Yani kötü anlamda iyi. Tam bir çalışma vakası yani. O yüzden bu filmi seçmek istedim ikinci filmde. Pierre Nakanda'nın ikinci bölümünde. Sizin düşünceleriniz neler merak ediyorum. Bu filmi izlediniz mi? Sizde de hayal kırıklığına mı uğrattı yoksa siz sevdiniz mi? Sevmiş de olabilirsiniz. Çok normal. Çok fazla izleyen ve seven insan da var. Yorumlarınızı aşağı yazmayı ve pazarlama süreci hakkında biraz aslında düşünmenizi istiyorum. Sizin dikkatinizi çeken o dönemde sosyal medyada, billboardlarda neler vardı? Interview'lar oluyordu. İşte oyuncularla konuşmalar, onların PR'ları, pazarlamaları. 1000 tane şey oluyordu o dönem. Harley Quinn, Margot Robbie pazarlaması vesaire gibi oyuncuların birlikte sohbet ettiği pazarlamalar, videolar yayınlanıyordu. Bu gibi videolar mı daha çok dikkatinizi çekti? Billboardlar mı daha çok dikkatinizi çekti? Yani sizi filme götüren, dikkatinizi çeken şey, unsur neydi? Bunu da yorumlarda yazarsanız sevinirim. Yine kandık. Bölüm bu kadar da. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.